Bu soğanlı işte gelip de Hanife Hanım bebekleri tanıtan o yani, tam böyle yani. Böyle dünyaya duyuran. TRT'de duyuldu o zamanlar. Şimdi gel, hatta bazen Fransızca var, İtalyanca, Almanca, İngilizce. Peki buradan o halde bu 4 dilde insanları buraya davet eder misiniz? Yani buraya daha önce gelmedim ama gelmeyerek çok şey kaçırdığımı fark ediyorum. Güzel bir yer. Seviyoruz işte. Kapadokya'da zaman sadece akmıyor, seni içine de alıyor. Binlerce yılın sırlarını saklayan bu topraklarda her rüzgar geçmişten bir fısıltı getiriyor. Bakın şu anda odadan giriş yaptığımda şöyle çift kişilik bir yatak var. Güzel bir ayna manzarası ve karşıda tuvalet, banyo var. Sizden önce, böyle çekim yapmadan önce ben bir dolaştım içeriye. Bence gayet ideal arkadaşlar. Yani böyle bir yerde ve karşıdaki kısım çok güzel. Yani bu otelin, kaldığım yerin tabii ki şey de var, terasları da var. Evet, bugün burada kalacağız. Sabah saat 10. Açıkçası sürekli çanta taşımaktan ve sürekli yolda olmak birazcık yorucu oluyor gerçekten. Bugünkü planım Güzelyurt içindeki kiliseleri gezmek, Güzelyurt'un çevresini gezmek ve güzel görüntüler almak. Ve bütün bu gezide en güzel şekilde sizler ne yapabilirsiniz? Güzelyurt'a nasıl ulaşabilirsiniz? Nerede konaklayabilirsiniz? Bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Toplu taşımayı kullanarak Güzelyurt ilçesine yaklaşık bir 45 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Güzelyurt'un içinde indiğinizde burada çok fazla konaklar yer alıyor. Bu konağa denk geldim. Gayet fiyat performans, kahvaltıları çok iyiydi. Onun dışında güzel bir manzarası var. Zaten şu anda ekrana yansıtıyorum otelin bulunduğu manzarayı. Sizlerden ricam, bu videoyu beğenerek kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şu anda Teşrup'tan çıkıyorum arkadaşlar. Hemen size etrafı birazcık göstereyim. O kadar meraklandırdım. Arkamda çok güzel bir manzara var. Gece de çok güzel oluyor. Ama şöyle tarif edeyim. Otelin bulunduğu yer zaten merkezin içerisinde. Hani çarşıya şuradan 2-3 dakikalık yürüme mesafesi var. Onun dışında akşamları çok sessiz, sakin bir yer zaten. Gayet güvenli bu arada. Hani yolunuz Aksaray'a düşerse nerede gezeyim, gezilecek bir yer yok demeyin. Güzelyurt'a gelin. Bir gün burada dinlenin, konaklayın. Hatta dediğim gibi farklı otel seçenekleri de var. Aynı şekilde burayı da tercih edebilirsiniz. Eminim güzel bir gün geçecektir sizin için. Mağara odalar da var seçeneğe göre. Ve her bir odanın isminde, üzerinde de kendine özgü bir isim var. Şu anda İsbar'ın yanından geçiyoruz. Yani ilk gün bunları görünce gerçekten merakla isimleri okudum. Tarhuna var burada. O kadar zor bir yokuşu yok tabii ama merdivenlerden çıktıktan sonra buraya gelince biraz daha yorucu hissettiriyor. Farklı caddelere açılıyor. Bazıları çıkmaz sokak. Ama onun dışında şimdi bakın hemen 2 dakika sonra çarşı merkezin içindeyiz. Yine böyle bir alan var. Evet, yani şu an çarşısı burası arkadaşlar, benim anladığım. Güzelyurt'ta olanlar varsa hepsine selam olsun. Geldik, memleketinizi geziyoruz ve gerçekten unutulmaz bir gezi oldu benim için. Yani normalde günübirlik geldim, gezecektim, gidiyordum fakat çok beğendiğim için ve çok huzurlu bulduğum için 2 gün daha uzattım. İç Anadolu bölgesinde Aksaray iline bağlı şirin ve turistik bir ilçe burası. En eski adı Roma ve Bizans döneminde Karballa idi. Selçuklular zamanında Gelveri olarak değiştirilen ilçenin adı 1965 yılında şimdiki ismi olan Güzelyurt'a çevrilmiş. 1924 yılına kadar Güzelyurt'ta Rum ve Türk nüfus barış içinde bir arada yaşamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın ardından gerçekleşen mübadele ile Güzelyurtlu Rumlar göç ederek Yunanistan'ın Kavala şehrine yerleşmişlerdir. Yunanistan'dan gelen Türkler ise Güzelyurt'ta göç eden Rumların evlerine yerleşmişler. Gelveri evlerine yerleşen Türkler yapılara sahip çıkarak bugünlere gelmesini sağlamışlardır. Antik değer taşıyan bu evler birer birer restore edilerek bugün Kapadokya turizmine kazandırılmaktadır. Burada yaşayan
kesimin bir çoğunluğu hani böyle emekli olan, daha çok dinlenmeye gelen yazlıkçı kitle olsa da bir taraftan da öğrenci kitlesi de yer alıyor. Yani bir taraftan sohbet ederken bir taraftan da gördüğümüz gibi şu anda Manastır Vadisi olan yere gidiyoruz. Kızıl Kilise 6 kilometre gösteriyor. Yani bugün olabildiğince gidebildiğim kadar yere ulaşmaya çalışacağım. Onun dışında bazı yerler kalabilir ama bir daha gelmek için sebebim olsun. Bir de eğer isterseniz şöyle satılık daireler var. Bayağı ilginç gözüküyor. Bakın şu karşıdaki. Galiba otel amaçlı kullanılabilir. Burası da satılık anladığım kadarıyla. Yani biz bazen kendi yaşadığımız yeri gezmeyi unutuyoruz ama kaldığım otelde de şu anda gördüğüm sokaklarda da çok fazla yabancı turist var. Türk turist de var, yani yerli turist de görüyorum. Ancak çok fazla yabancı var arkadaşlar. Yani özellikle bu insanlar burada gelip bir de vakit geçiriyorlar. Şahane bir şey. Şu anda müze girişini yaptıktan sonra bu Manastırlar Vadisi'nin içindeyiz. Burada yeraltı şehrine gidebiliyorsunuz. Kilise Camii var ve Sivişli Kilisesi diye bir yer var. O kiliseye görebiliyorsunuz. Normalde yaklaşık 20'nin üzerinde bir kilise varmış arkadaşlar. Ancak şu anda yürüyebildiğimiz kadarıyla belki bu 3 alanı gezmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Şu anda yeraltı şehrine giriş yapıyoruz. Yaklaşık 20 metre uzunluğu var. Yani gidebildiğiniz kadar gidin dedi kapıdaki görevli. O yüzden şöyle bir içeri girelim. Bakalım ne karşılıyor bizi içeride. İçeride bir ışıklandırma var. Ve tabii ama buranın devamı var mı? Ya da bir yol var mı? Şuradaki girişten mi gidiyoruz? Bura birazcık karanlık gözüküyor. Şuradan. Oh. Yani şöyle, evet ışıklandırma var. Gidebiliyorsunuz ama şu an karşımda gördüğünüz yer dar bir geçit şeklinde. Yani aşağı katlara buradan geçerek iniyorsunuz. Yani şu anda belki video çekemeyebilirim açıkçası. Biraz daha etrafı bir dolanmak istiyorum. Bakalım ne var. Girişi burası sanıyorum. Ve şuradan bir giriş var. Acaba şuradaki giriş nereye gidiyor? Yok, burada o kadar ışıklandırma yok. Bakın göstereyim size. Şimdi bir diğer alanda burası. Yani sanıyorum şu anda bu yeraltı şehri. Bu mağaranın içinden giriş yaparak az önce şuradan çıkmıştım. Buradan o girişi yapıp ilerliyorsunuz. Şimdi bir diğer gezi noktamız Kilise Camii. Yani çok farklı değil mi ismi? Kilise Camii. Şimdi Kilise Camii'ye doğru ilerliyoruz. Bir de buranın şöyle bir önemi var. 5. yüzyıldan sonra Hristiyanlığın yayılmasında etkili olan Aziz Gregorius'un emek harcadığı, çaba gösterdiği bir alan burası. Ve buradaki kiliselerde ona ithafen yapılıyor. Evet, karşıda Kilise Camii. Burası Aziz Gregorius Kilisesi olarak da bilinen Güzelyurt Kilise Camii olarak geçiyor. Yani burası merkez cami ve Kapadokya içerisinde erken Hristiyanlık dönemi içindeki en güzel yapılardan bir tanesiymiş. O zaman da 1924 yılında Güzelyurt'ta yaşayan Rumların Yunanistan'a göç etmesi sonucunda da bu kilise camiye çevriliyor ve ismi de Kilise Camii olarak kalıyor. Şu anda bu caminin bir içini gezelim. Şuradan giriş yapıyoruz. Kilise içerisinde yine başka güzel bir detay daha var. Bu da ayazma suyu olarak geçiyor arkadaşlar. Ve şu anda bu yine küçücük alandan merdivenle aşağı kadar ineceğim. Ya da su içiliyor mu diye sordum. Hayır dediler. Yani küçük bir alan anladım. Ve şu karşıda gördüğünüz yerde suyun bulunduğu alan. Bu suyun şöyle bir özelliği varmış. Şifalı su olduğuna inanılıyor. Özellikle cilt hastalıkları için ve birçok hastalıklar için bu suyu belki de içiyorlarmış o zamanlar. Nefessiz kaldım. Yani açıkçası az önce yeraltı şehrine giriş yapamadım. Çünkü alan çok dardı ve dün Ihlara Vadisi'ne yürüdüğüm için
Gerçekten bacaklarımı hissetmiyorum yani. Şu an çok hareket edemedim. Şimdi geldiğimiz yeri geri çıkalım. Bir de böyle dar alanda çantalarla hareket etmesi zor oluyor. Yani şurası kilise, şurada da özel mülk var. Yine karşıda kiralık olarak yazılmış. Yani yol boyunca bayağı kiralık, satılık yerler gördüm. Yalnız gerçekten çok yorucu oldu. Şu anda kilise caminin oradan çıktık. Aşağı biraz yürüdük, basamaklardan çıktık ve karşında bir yer var ama kilise değil. Bayağı bir harabe halde. Yani sanıyorum, ben de cesaret edemedim şu anda. Yani şu an buradan nereye girebilir? O yüzden geri döneceğim. Yani tekrar buraya geldim çünkü karşı tarafa gittim. Yani orada bir şey yok. İnternetteki görselden burayı andırıyor ancak galiba şöyle merdivenden yine geçmemiz lazım. Ancak oradan geçiş yok gibi. Nasıl geçeceğiz? Aşağıdan merdivenleri takip edin demişlerdi. Eğer şurada bir açıklık varsa tamam gidebiliriz ama o kadar ilginç ki yani şuraya geliyorum. Giriş tabelası yok ve çok bakımsız bir halde ve tabii ki gelmeye çekiniyorum buraya ve şu anda biraz cesaret edip şuraya kadar geldim ve şurada bir giriş kapısı var arkamda. Yani şu merdivenleri takip ederek gidiyorsunuz. Sonuçta buraya gelmişken tabii ki görüp gitmek isterim. Ancak burada bir giriş tabelası yoktu. Nereye açılıyor pek anlayamadım. Evet, sonunda Svişli Kilisesi yazan kapının içindeyim. Kapıdan girdim. Biraz tabii freskler şu anda silinmiş. Yukarıdaki tabanı gösterebilirim size. Şu anda artık buradaki güzel gezimin de sonuna geldim. Gerçekten keyifli bir geziydi. Bir de şunu belirteyim. Bakın şimdi az önceki yukarıdaki girişten müze kartı alarak hemen şu karşımda gözüken kilise caminin içine girebiliyorsunuz. Kilise cami yer altını takip edip gezip şu yukarıda kalan Svişli Kilisesi'ne giriyorsunuz. Artık yavaş yavaş az önceki indiğimiz bayırı çıkmaya başlayacağım. Herkese selamlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda Konya, Aksaray ve artık bir sonraki durak Kayseri'deyim arkadaşlar. Buraya ailemin yanına gelmiştim. Ancak 2-3 gün kadar burada kaldım ve bugün akşam dönüyorum. Fakat dönmeden önce böyle güzel bir fırsat bulmuşken Soğanlık Köyü'ne uğramak ve burayı size göstermek istedim. Yani burada birazcık hem dinlenmiş olacağım hem de karşıda güzel manzaralar var. Birazcık oraları sizlere göstermeye çalışacağım. Ve tabii ki ilginç olan bu köyün bir de soğanlı bebekleri var. Onu çok merak ediyordum. Eğer bunu yapan ablalara falan denk gelirsek size göstermek isterim. Belki sizin de yolunuz bu taraflara düşerse uğrayabilirsiniz. Şilhisar ilçesindeki tarihi Soğanlı Mahallesi. Burada kadınlar 60 yıldır soğanlı bebeği olarak ün salan el yapımı bez bebekleri üretiyor. Yani buraya daha önce gelmedim ama gelmeyerek çok şey kaçırdığımı fark ediyorum. Çünkü şöyle yola bir baktığınızda hem sessiz hem böyle sıcacık bir güneş vuruyor. Ve sizlerden ricam bu videoyu beğenerek kanalıma abone olarak yolculuklarıma, seyahatlerime destek olabilirsiniz. Şu anda Türkiye'yi tek başıma dolaşıyorum. Ve gezdiğim bu yerleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Ve neredeyiz? Soğanlı Köyü'ndeyiz arkadaşlar. Buranın yakınlarında kanyon var. Avla Kanyonu.
1,5 saat kadar yürüyüş mesafesinde. Dönüşle birlikte aşağı yukarı 3 saat sürüyor. Eğer ki fotoğraf çekim, video çekim derseniz 4 saati göze alabilirsiniz. Peki sabah mı gelmek daha mantıklı, akşamüstü mü? Kanyonu Akşamüstü olmaz. Niye diyeceksiniz? Hava karardıktan sonrasında biraz risk almış olursunuz. Ama erken saatlerde gelip öğlene kalmadan yürüyüş yapıp daha sonra buraya gelip bir kahvaltı yapmanız avantajlı olur. Karşıdaki güvercinlikleri görebiliyorsunuz. Yani şu an gün batımına yakın bir zaman dilimindeyiz ve enfes bir manzara sunuyor bize. Yani mağaralar da değil aslında. Böyle kayaların üzerindeki güvercinlikler bayağı ilgi çekici. Hemen şöyle restoran girişine doğru yaklaşacağım. Buraya Kayseri'den geliyoruz. Yani Kayseri'den Yeşilhisar'a gelmeniz gerekiyor. Burası Yeşilhisar'a bağlı bir yer. Ve her zamanki gibi genelde bir yere gittiğim zaman toplu taşıma durumuna bakıyorum. Daha önce de Soğanlı Köyü'ne gelmeye niyetlenmiştim. Ancak Yeşilhisar'a gelmeniz gerekiyor. Belki Yeşilhisar'dan köy dolmuşlarına denk gelebilirsiniz. Ve dediğim gibi özellikle bu lokasyonlara gelen hani bir dolmuş toplu taşıma imkanı da olmadığı için özel aracınızla gelmek daha rahat olacak. Ve şimdi ben arkadaşımın yanına geçiyorum. Şu anda bulunduğumuz bu yer bayağı güzelmiş. Ben dışarıda bir çekim yaptım. Oraya bir gittim geldim. Yani şöyle yeşilin ortasında oturabiliyorsunuz. Şu anda saat 4. Yani birazcık daha erken gelseydik belki kanyonun içine girme fırsatımız olurdu. Ancak burada gayet güzel bir seçenek. Yani şu anda bu kadar yeşil bir alanın içinde huzurlu bir alan oluşturulmuş. Ve aralarda da gördüğünüz gibi sandalyeler, masalar var. Ve burada gelip tabii ki bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Buradakilerle konuşmaya çalışarak en azından sizler bu bilgiler dahilinde daha böyle hızlı, daha güzel, pratik bir rota çıkarabilirsiniz. Ama bir taraftan da size göstermeye çalışıyorum. Etraf çok tatlı gerçekten. Benim gördüğüm Ihlara Vadisi rotasıyla burayı da birleştiriyorlar. Yani siz Soğanlı tarafına gelebilirsiniz. Soğanlı'daki Avla Kanyonu'nda çok güzel bir yürüyüş rotasına dahil olabilirsiniz. Hemen şöyle bir sohbet esnasında buranın sahibi Yılmaz Bey'i de yakalamış olduk. Biraz ondan haberler alalım. Şimdi Tamam. Ben Kayseriliyim ama Soğanlı Vadisi'ne ilk defa geliyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Elbette geç kaldığımı fark ettim. Aynen, Aslında çok güzel bir yer. Kayseri'de olup da buraya gelmemek aslında geç kaldığımı hissettirdi bana şu anda. Şu anda Eylül ayındayız. Hava biraz serin burada. Ve az önce şunu sordum. Bura özellikle kışın kapanıyor mu? Nasıl oluyor? Kışın hiç kapanmıyor. Burada sadece bir aralığın Ocak, Şubat'ta bir ay Şubat'ta kapatıyoruz. Diğer 11 ay hep gelen var. Ama o zamanlar tabii çok gelmiyor da. Onlar şeyde işte Aralık, Ocak 2 ay biraz sakin oluyor ama yıl başında çok müşteri var. Peki yerli turist mi, yabancı turist mi daha çok ziyaret ediyor burayı? Yabancı daha çok ziyaret. Yabancıdan mı çok ziyaret ediyor? Ya açıkçası biz niye bilmiyoruz diye bir soru geldi şu an aklıma. Biz bilmiyoruz bence buradaki tarafı. Normalde gidip geziyoruz. Develi olsun, Yahyalı olsun bence birçok kişi gezilecek yer arıyor şu anda. Nereye gidebiliriz diye. Uzakta olsa bile arıyoruz ama bu tarafı bilmiyorduk açıkçası. Aslında Soğanlı'yı biraz daha ne diyeyim böyle biraz daha tanıtım mı diyeyim, tamam mı? Böyle biraz daha. Aslında şöyle diyeyim. Bu turizm burada belki 50 senedir falan var. Mesela 85-90 arasında günlük buraya belki 30 tane otobüs giriyordu burada. Büyük arabalar. Sonra işte biraz savaş çıktı. Turizm işte böyle yani politika değişince sonra azaldı. Ama şimdi gene biraz daha gelen var. Genelde Kapadokya'dan gelenler burayı birleştiriyor. Kapadokya gelenden çok, Antalya tarafından, İstanbul'dan. Peki bunu turlar mı getiriyor özellikle? Turlar buraya? getiriyor. Hani çünkü zaten bir ulaşım olmadığı için öyle bir kendi mesela var. Kendi arabasını özel gelenler mesela bak şu misafirler Fransız orada oturuyorlar. Evet ya. Onlar ellerinde kitaplar var. Fransız rota kitabı ama Soğanlı bölümünde benim ismim yazıyor orada. Planette de yazıyor. İşte Soğanlı'ya gidince işte gezdikten sonra nerede yemek yiyebiliriz dediği zaman müşteri bakıyor kitaba. Sonra burada diyor bahçeymiş, elma ağaçlarının altıymış. Yani böyle işte orada ikramlar işte güler yüzle karşılanıp yazdığı zaman müşteri direkt buraya geliyor. Peki soğanlı bebeklerini nerede yapıyorlar? Soğanlı bebekleri işte yani şimdi... hemen şu ileride 100 metre köyün içinde orada ileride hanımlar orada. Bez bebekleri falan. Esas bez bebeği çıkaran da benim büyük babaannem. Bu arada biz de gelmişken şöyle güzel bir gözleme söyledik. Madem bu şöyle bir anın içindeyiz. Sıcak bir çay ve gözleme ile taçlandıralım bu anı.
Teşekkür ederiz bu arada. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş Tekrar bulduk, beklerim. sağ olun. Tanıştığıma memnun Ben oldum. oldum. Baksanıza şu an etrafa acayip güzel ve karşıdaki güvercinlikler de gün batımında enfes duruyor. Yine etrafta görebiliyorsunuz. Burası kiliselerin olduğu yermiş arkadaşlar. Yani şu anda Soğanlı köyü içinde birbirine çok yakın böyle kiliseler var. Bu kiliselerden bir tanesinin içine girip güzel bir çekim yapalım. Ama hani şimdi kilise var ve gördüğünüz gibi bu halde. Yani daha eski ve yeni olarak da buraya bir ışıklandırma yapılmış. Yani şu anda vadiye bakan bu manzara eşliğinde ve gün batımının eşliğinde burada birazcık oyalanacağız. Sonra da günü kapatacağız.